Merhaba, ben Kübra. Koz Yatağı'nda eşim ve 2 kedim ve bitkilerimle birlikte yaşadığım evimdesiniz. Ben Beyoğlu'nda doğup büyüdüm ve tamamen bir Beyoğlu aşığıyım. Eskiler ve yaşanmışlıklar beni her zaman çok etkiler. O doğrultuda Galata ve Cihangir'de yüksek tavanlı ve yüksek pencereli eski binalardan evler baktık. Bu ev de halihazırda olan bir evdi ve alternatiflerimiz arasındaydı. Burayı da en son çare burayı değerlendirmek oldu ve ben evi gördüğümde eve aşık oldum resmen. Birbirinden bağımsız parçalar ve zıt renkler göreceksiniz. Uyumsuzluk içinde bir uyum yakalamaya çalıştık. Bu gördüğünüz yeşil kanepe IKEA ve rengini çok beğenerek aldık. Hatta son alan şanslılardanız biz sanırım. Üzerinde de farklı renkte kırlentler ve örtü sererek kullanmayı seviyorum. Arkamda gördüğünüz duvar evde en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Seyahat ettiğimiz ülkelerden ve buralardaki antika pazarlarından toparladığım parçaları kullanarak değerlendirdim bu duvarı. Bu gördüğünüz yeşil çerçeve dedemin aynasıydı ve aynası kırılmış bir şekilde bir kenarda duruyordu. İçerisine bu şekilde bir resim kullanarak asmayı tercih ettim ve o tabloyu şu an çok seviyorum. Bu köşede evin en huzurlu köşelerinden bir tanesi diyebilirim. Bu ağacın yansıttığı enerji bir bahçe içerisinde oturuyormuş gibi hissettiriyor insanı. Ve bu koltuklar keyif yapmak için aşırı derecede rahat koltuklar. Yine kırlentler Kapadokya'dan etnik desenli kırlentler. Bu kilimi Kadıköy'de bir kilimciden aldık ve sanırım asırlık. Yani 100 yılı var diyebilirim bu kilimin. Evin başka bölümlerinde de zaten kilim göreceksiniz. Koltuk ve duvar arasında aşırı derecede uçurum renk farkı var. Bahsetmiştim zaten. Farklı tonları harmanlamayı seviyoruz. Bu gördüğünüz hasır parçalar seyahat ettiğim yerlerde küçük küçük dükkanları, pazarları gezmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda burada da çok seviyorum. Eminönü'nde gezmeyi çok seviyorum. Oradan çok farklı parçalar buluyorum. Bunu da çok cüzi bir rakama almıştım. Yani Türkiye'de sanırım karşılığı 20 TL falan ediyor. Lviv'den bir pazardan aldım. Şu an mutfaktayız ve mutfağımı çok seviyorum. Büyük olması ve karşılıklı 2 tezgah olması benim için çok büyük bir avantaj. Mutfakta vakit geçirmek benim için büyük bir keyif. Yeni tarifler denemeyi ve yemek yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda uzun zamandır artıdan ekmek yapımına merak saldım ve haftada bir gün mutlaka ekmek yapıyorum. Mutfakta çok sık vakit geçirdiğim için bir şeylerin yine elimin altında olmasını seviyorum. Burada bir ahşap raf göreceksiniz. Bu rafta hem benim dekoratif yine hem de elimin altında olması gereken küçük ev aletlerim var.
Mutfak benim için çok önemli bir alan olduğu için işlevselliğinin yanı sıra görüntüsü de benim için önemli. Burada tamamen dekoratif olarak kullandığım bir bölüm var. Bu bölüm bana ilham veriyor diyebilirim. Çok seviyorum bu bölümü. Burası da evimizin balkonu. Burada daha doğal bir alan yaratmayı tercih ettim. Bitkilerimi de aynı zamanda bu balkonda bir kısmını muhafaza ediyorum. Bu gördüğünüz sandık anneannemin çeyiz sandığı. Yani belki 90 yıllık falandır. Üzerindeki bu bakır kaplarda annemin dedesinden yadigar. Burası da evimizin yatak odası. Yine ahşabın o sıcaklığını sevdiğimiz için mobilyalarımızı da o yönde yaptırmayı tercih ettik. Büyük dolaplar tercih ettim çünkü depolama alanına ihtiyacım vardı. Ama aynı zamanda da sade bir takım yaptık çünkü üzerinde oynamam daha kolay olacaktı. Burası evin hem çalışma hem de hobi odası. Evin 3. odası. Burayı misafir odası olarak kullanmaktansa kendimize ait bir alan oluşturduk. Zaten gelen misafirlerimizi de bu koltukta ağırlayabiliyoruz. Bu arkamda gördüğünüz duvardaki aksesuarları tamamen kendim yaptım. O dalı bir deniz kenarında buldum ve makrame parçalar ve kuru çiçeklerle süsledim. Bu şapka zaten sürekli kullandığım bir şapka. Burası da malzemelerimi kullandığım bir alan. Onların elimin altında olmasını seviyorum. Buranın işlevselliğinin yanı sıra dekoratif olmasına da istedim. Küçüklüğümden kalma bir fotoğraf makinesi var. Bu yine annemin çok eski bir dikiş kutusu ve şu an ben kullanıyorum. İpliklerimi ve makaslarımı koyuyorum içerisine. Burası da bizim evimizin hem banyo hem de tuvaleti. Aslında küçük bir tuvaletimiz vardı. Orayı depolama alanı olarak kullandık ve bu banyoyu çift kullanım amaçlı kullanıyoruz. Işık azaldığı için beyaz mobilyalar tercih ettik. Aynı zamanda da beyaz rengini biraz kırması için yerde çinili detaylar kullandık. Dairenin bu bölümünde benim evime konuk oldunuz. Umarım size ilham verebilirim. Teşekkürler.